Teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Yani benim açımdan hep şey oldu. Ben zaten bu pandemiden önce de evinde tek başına çalışan, hani genelde evinde bilgisayarın başında üretim yapan bir insandım. Benim için böyle hani üretimime çok etkisi olmadığını düşündüm başta. Hatta çok daha iyi olacağını düşündüğüm sırada bir baktım hiçbir şey üretmiyorum. Üretmeyi bıraktığımı fark ettim. Ama bir noktadan sonra tekrar kendimi buldum, fark ettim. Bu şekilde devam edebilirim. Ya bu dengeler hep çok farklı oldu benim için. Üretmediğimi fark ettiğim an aslında çok fazla şey yaptığımı fark edip çok fazla şey yaptığımı fark edip hiçbir şey yapmadığımı. Çünkü hep kendimleydim ve kendimi takip etmekte çok zorlandığım bir dönem oldu. Şu anda açıkçası üretimim arttı. Şu an çünkü arkadaşlarımı da özlemem ve birlikte tekrar başka insanlarla müzik yapmaya başladım ve böyle bilmiyorum, benim için çok iyi oldu açıkçası. Kendimi bulduğumu düşünüyorum. Biraz daha tanımaya başladığımı düşünüyorum. Müzikal olarak özellikle. Ya benim için şimdi karantina falan sürecinde eve kapandığım bir ortam oluşuyor. Yani evdeyken de çoğunlukla evdeyken dışarıdan biraz İstanbul'dan böyle ilham aldığımı düşünüyorum açıkçası. Yani dışarı çıktığımda falan gördüğüm insanlardan, arabalardan, herhangi bir şeyden, yani oluşan diyaloglardan, diğer arkadaşlarımdan, yani bunun kısıtlanmasıyla birlikte benim üretimime biraz etki etti. Yani bir şeyler çıkaramaya başladım. Üretimim biraz yavaşladı. Ama ilk başlarında bunu biraz fırsata çevirdiğimi düşünüyorum. Çünkü yani eve kapanmışken çok vaktim olacağını ve çok müzik yapacağımı düşünüyordum aslında. Ama bu gitgide böyle bir fade out yakaladı. Böyle düşüşe geçti yani. Ama sonradan tekrar karantina olayları falan bitince tabii ki yani Evet. daha iyi oldu. Öncesinde iyi bir dostluk olduğuna inanıyorum daha çok. Yani birbirlerini tanıyan iki insanın veya üç insanın ya daha fazla insanın bir araya gelmesi gerektiğine inanıyorum. Ya benim şu ana kadar yaptığım en iyi collab galiba Eylül'le olandı. Yani şu ana kadar en fazla dinlenen parçam zaten Eylül'le yaptığımız parça oldu falan. Ya bu kritik değil bunun için tabii ki ama yani öyle olduğuna ben inanıyorum daha doğrusu. Kurduğum kolektif de zaten o şekilde kurdum yani birbiriyle anlaşan, daha birbirine sıcak bakan insanlarla birlikte oluşturduğumuz bir kolektifti. Yani iyi bir collab için bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Empati bence. Yani bir insanı ne kadar iyi anlıyorsan, müzikal anlamda, hani sadece sohbet anlamında değil, müzikal anlamda o insanın ne yapacağından çok eminsen ve sen de onu yapıyorsan, o yüzden çok iyi anlaşıyoruz müzikal olarak da. Yani. Ne geleceğini biliyorum çünkü. Ya benim üretimim hep çok anlık oluyor. Hep bir duygu değişikliğinden veya artık bir duyguyu üzerimde fiziksel olarak kaldıramayıp okey ben hadi bunu bir dökeyim, bunu bir çıkarayım, ben bunu bağırayım diye çıkıyor. Bu bağırış bakıyorum bir gün çok sert, çok öfkeli ve çok agresifken bir gün çok daha soft, çok daha aslında hepimizin yaşadığı, bilmiyorum, biraz daha duyguların daha naif şekillerle konuştuğu bir şekilde çıkıyorum. Bunu hiçbir zaman planlamıyorum veya bunu hiçbir zaman öncesinde bir sisteme sokarak yapmıyorum. Ben anlık üretiyorum. O anlık üretimlerimden neye sahip olduğumu görüp o yolda üzerine ilerlemeye çalışıyorum. O yüzden çok fazla projem var. Hani birbirinden farklı. En sevdiğim projem şu anda Sunfire galiba. Çünkü çok dürüst buluyorum o projeyi. Hiç içinde hiçbir kaygı barındırmadan, hiçbir anksiyete, hiçbir şey de beklemediğim bir proje. Bunu yaparken hiçbir şey düşünmüyorum ve bu yüzden sanırım en sevdiğim değil de bağlı olduğum proje o. Organik Çok organik bir proje oldu, evet. Yani çok böyle ben oldu. Diğer projelerimde açıkçası hep kaygılarım oluyor. İşte ben bunu paylaşsam ne olacak? Çünkü işte Türkiye'de yaşıyorum, başka yerde de yaşasam aynı problem olabilir ama hani bunu yine aynı insanlar dinleyecek, okey aynı insanlar dinlesin ama bunu paylaştığımda ne elde edeceğim veya kim ne diyecek, bunun hakkında kim ne yorum yapacak, nasıl çalışmalıyım, hep böyle bir background'da sorular oluyor. O yüzden Sunfire'de hiç öyle bir şey yok mesela. Aslında Berlin Atonel'i çok hayal ettim. Atonel Festivali. Bir de oraya ulaşmak çok zor da değil. Orada gerçekten çok fazla sanatçı bir şekilde bulunup çalabiliyor. Açıkçası Berlin Atonel'de çalmak evet. Onun dışında yurt dışında çalmak, özellikle şurada çalarım, çok mutlu olurum diye bir hayalim yok onun dışında. Beğendiğim festivaller, takip ettiğim yerler var.
Şeye bakıyorum genelde, atıyorum. Bir hayal kurduğumda orada kimlerle tanışabilirim veya nasıl insanlarla iletişim kurabilirim veya önemli olan o sahnede çalmak veya beni kim dinleyeceği değil de kimlerle kesişebilirim genelde bakıyorum. Ya ben sizin Azanlı Kaldı bayağı başarılı buluyorum aslında. Yani çünkü çok şeyler. İyi ifade ettiğini düşünüyorum bir şeyleri. Yani Umut'un mentalitesini biraz biliyorum. Eylül benden daha iyi biliyordur tabii ki. Ama yani ifade etmeye çalıştığı şey ve sahne şovları hakikaten yani her şey bütün. Yani kostümlerinden kıyafetlerine bilmem ne. Yani ilk başta ilk izlediğimde o kadar derin hissetmemiştim. Zaten böyle kargıda oldu. Daha büyük sahnelerde daha fazla ışık ve kostümle falan zaten böyle daha pekişen ve daha iyi anlayabileceğim bir şey oluyor. Çünkü yani içlerinden çıkan şeyi daha iyi görüyorsun aslında. Öyle. Benim de çalmak istediğim bir festival, yani Avutluk'ta çalmak isterdim herhalde. Yani o güzel olabilirdi. Yani orada tanışacağım insanlar çünkü benim müziğim açısından bayağı bana iyi gelebilecek insanlar. O yüzden orada çalmak isterdim. Betmiş'in kuruluşu aslında ya biraz da bu kolektiflerin az olmasından dolayı yola çıktığımız bir şeydi. Yani sizin tarzınızda işlerin peşindeydik. Yani çünkü insanlarla iletişim kurmak, bilinmeyen insanları ortaya çıkarmak falan istiyorduk. Yani daha gelecekte de Betmeş'le ilgili yapacağımız çok fazla şey var şu anda sırada ama yani pandemiden dolayı tabii ki bazı şeyleri askıya aldık. Ama bu konuda da yani bütün kolektiflere veya bütün müzisyenlere en iyi gelen şey şu zamanda aracı olarak yani Bandcamp gibi bir ara Evet. şeyin olması, ara kuruluşun olması yani bizi bayağı destekledi aslında pandemi döneminde. Çünkü yani çıkardıkları ilk hafta, ilk cuma şeyleri indirimleriyle birlikte sanatçıya gelen tüm geliri vermesiyle veya bağış yapabilme olanayla falan yani bizi en azından hem manevi hem maddi olarak tatmin ettiğine inanıyorum. Ve şu pandemi bittikten sonra da zaten tekrar aynı şekilde aynı gazla devam edip yeni EP'ler, yeni albümler, yeni etkinlikler hepsini yapacağız. Disipline sokmak müziği. Bayağı iş gibi iş. Bunu Berhan'la da geçen konuştuk. Yani şey üzerine konuşuyorduk. Hani evde müzik yapmakla işte iş yeri gibi bir stüdyon olup işe gider gibi müzik yapmayı nasıl? Çünkü bazen öyle bir oluyor ki bayağı pijamalarına masaya oturuyorsun ve o an tabii ki ruh halin, her şey ona göre akıyor. Ama o evde bile olsan, bir yere sahip bile olsa o nasıl disipline sokulur? Ben bu nasıl gerçekten hayatımda bir iş, bir bilmiyorum hani onu nasıl yaparım. Bu benim en büyük goal'üm şu anda. Müziği disipline sokmak. Benim için de aynı şekilde ya. Çünkü yani evdeyken hakikaten yani bir şeyleri bazen bitirmek zor oluyor ki şu pandemiden sonra özellikle hatta pandemi süresince yani bir şeyleri bitirmek benim için çok güç oldu yani. Hani parçaları bitirip bir yerlere atmak istiyorum ama tam böyle onları bitiremediğim için, finalize edemediğim için benim için de sanırım en büyük disiplin. Bir de davul çalmak istiyorum ama yani böyle bayağı funk grubu kurup bir tane biraz davul dersine gidip falan bayağı çılgınca davul çalmak istiyorum abi galiba hani içimde öyle bir şey var yani. Biraz daha 90-100 BPM aralığında bir down tempo şeylerle başlayıp biraz break drumlara geçeceğimiz bir şey olacak yani. Bas müzik diyeceğim direkt ya. Çünkü yani çok ritim değiştiği için direkt böyle bir kalıba sokup bir janra vermek istemiyorum açıkçası. Ya biz bir de bir araya gelince fazla karanlıklaşabiliyoruz, göreceksiniz. Bir de hep improvize gibi ilerliyoruz aslında. Hani geçen de bahsetmiştim hani oturup gerçekten track yapmak yerine bir iskelet oluşturuyoruz. Ve onun üzerine o an ne gelirse, nasıl hissediyorsak onları duyuyorsunuz aslında. O yüzden tanımlamamız hep zor oluyor ne yapacağımızı. Bir araya geldiğimizde çıkacak şey bir göreceksiniz aslında, duyacaksınız. Down tempo ve break beat evet. Diyebiliriz böyle. Biraz duygusal şeyler de var içinde hafif.